Haydi videoya. Az önce Dranaz geçişini geçtik. Kastamonu'dan Samsun'a gidiyoruz arkadaşlar. Burası Sinop yolu. Yollar güzel. Temizlenmiş. Yol kenarlarından belli. Kastamonu Samsun yolculuğu başladı arkadaşlar. Yollarda bir şey yok. Videoda biraz sarsıntı olabilir. Telefon tutucuyu ön konsola sabitledim. Kastamonu Boyvat arasında kış yok. Kış burada. Yani kış burada dediğim dağlarda. Yollarda yine bir anormal durum yok. Temizleme yapmışlar. Yollar temiz. Şu anda Sinop yolundayız. Gerze'ye döneceğiz. Oradan Samsun. İstikamet Samsun arkadaşlar. Yollar güzel. Bilerek öğle saatinde çıktım. Çünkü sabah ve akşam buralarda eriyen su, don oluyor. Yollara don oluyor. Onun için bu saatte çıkmayı uygun buldum. Dediğim gibi arkadaşlar, her videomda söylüyorum. Yola çıkmadan önce kar lastiklerimizi takalım. Zincirlerimizi yanımızda bulunduralım. Lütfen. Yolların ne olacağı belli değil. Şimdi iyi. Biraz sonra kar doldurur. Çıkamayız. Yolda kalırız. Gerze 29, Sinop 42, Samsun 160 arkadaşlar. Kilometre. Yazdıklarınızı okuyamıyorum arkadaşlar. Yoldayım şu anda. Kenara çeker inşallah okurum. Yollarda şu anda bir şey yok dediğim gibi.
istikamet Samsun arkadaşlar. Hiçbir yere uğrayamayacağım. Bu tarafa gelmek isteyenler bakın, yollar güzel. Yollarda bir sıkıntı yok. Karayolları temizlemesini yapmış. Görevini yapmış. Yollar virajlı, onun için yavaş gitmekte. Yavaş gitmek istiyorum. Yokuş aşağı arabayı salsan kendisi gidiyor zaten. Telefona bakıyorum arkadaşlar ama tam dikkatimi veremiyorum. Selam veren arkadaşlar, aleyküm selam. Tek yön olduğu için biraz dikkat etmek gerekiyor. Geçen geldiğimde canlı yayın yapmadım ama video çekmiştim. Samsun tarafını çekmiştim. Bayağı bir yol ağırdı arkadaşlar. Yoldan kayan tırlar, kamyonetler vardı. Şimdi YouTube kanalına canlı yayında bağlandım sizler için. Yollar güzel şu anda. Ama öbür tarafı ne gösterir bilmiyorum. Bafra tarafına doğru biraz ağırdı yollar. Sağ taraftan hiç gidilmiyordu. Su olmuş, sonra da donmuş. Sol tarafa geçip baktım arabalar sol taraftan gidiyor. Karşıdan araba geldiği zaman sağ tarafa geçiyoruz. Ben de onlara uydum. Çünkü sağ taraf bayağı bir tehlikeliydi. Donmuş. Arabayı sallıyordu iki tarafa, yürütüyordu, gezdiriyordu. Öyle böyle gittik. Sonradan sahile varınca düzeldi. Sahilde kar olmaz diyorlar. Kar yok sahilde ama yol kenarları donmuş. Kar yağmış. Buz olmuş. 3. vitesten 4'e atamadım. Bayağı bir ağır yolculuk geçirdim. Bu sefer sanki iyi gibi. Buralarda bir şey yok. Yine tekrarlayayım arkadaşlar. Kış aylarında kar lastiğini takalım. Ben taktım çünkü. Zincirimizi de bagajda bulunduralım. Yol şartlarının ne olacağı belli değil. Kış. Bir saat sonra ne olur bilmiyorum. Gerze 19, Sinop 32, Samsun 140 kilometre kalmış arkadaşlar.
Yoldayım. Şu anda yazdıklarınızı okuyamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kenara çıkarsam hepsine cevap vermeyi düşünüyorum. Akşamın soğuğuna kalmadan kendimi Samsun'a atayım. Geçebilir miyim? Desem. Bakalım. Evet. Geçtik. Bak. Karşıdan da tır çıktı. Yollar tek yön olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Telefona kendim veremiyorum. Cevap veremezsem kusura bakmayın. Geçen geldiğimde yazdan Aşık Ecevit'in yanına, Ayancık tarafına döndüm. Aşık Ecevit'e uğramıştım. Dönüşte hava güzel olursa yine uğramayı düşünüyorum. Bir hafta falan Samsun'dayım. Okullar kapandı. Ben de izin aldım arkadaşlar. 2 hafta. Samsun'da oğlum var. Onun yanında geçirmeyi düşünüyorum. Bir haftamı da orada çalışıyor arkadaşlar. Merak edenlere onu da söyleyeyim. Samsun'a niye gidiyorsun? Ayda bir sefer gidiyorum yanına. Oğlumu ziyarete. Telefon bazı yerde çekmeyebilir. Çektiği zaman bağlanıyor arkadaşlar. Yani benlik bir şey yok. Yokuş aşağı indiğim için sesim şu anda fazla çıkabilir bilmiyorum. Karşıda köpek mi? Kulaklarım şu anda tıkandı. Bak 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 bak. Yürü. Yolun ortasında yavaşladı bir de. Hızlı gidersen vurarsın. Ama sakin yavaş gidersen bir sıkıntı olmaz. Şu anda 90'da gidiyorum arkadaşlar. O da kendi gidiyor araba zaten. Gaza basmaya gerek yok. Sinop yolundan ayrılacağız. Az ileride. Evet, Gerze Samsun. İleriden ayrılacağız. Bakın. Biz Sinop'a gitmiyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Gerze tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Şehit Necati Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Kulaklarım tıkalı. Yokuş aşağı indiğimiz için. Evet, Gerze yolundayız. Telefon tutucusunu ön torpidoya sabitledim arkadaşlar. Sarsıntı olabilir. Elimde değil yani telefon.
Gerzo 10, Samsun 130 kilometre arkadaşlar. Şarjımın yettiğince canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Karşımızda deniz var bakın. Şarjım sık. Bayağı. Yollarımız maşallah. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Bakın. Tabi yollar böyle değil de basmaya gerek yok. Gideceğimiz yere sağ salim gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Radar var. Radar koymuşlar. 90'dan girdik mi acaba bilmiyorum. Girdikse biraz sonra ceza önümüzü keserler. Gerze Şehit Hasan Baş Köprüsü'ymüş burası da arkadaşlar. Yakakent Samsun. Gerze'den çıkıyoruz artık. Ortalama hız tespiti. Bugün bir şey duydum arkadaşlar internetten. Bu kameralar
ve radarı gördüğünde yavaşlıyorduk ya, artık yavaşlasak da dahi bir önceki girdiğimiz, mesela ben az önce 90'da girdim. Bir sonra 100'de girdim. Bir sonra 80'de girdim. Onun ortalamasını bulup E-Devleti'ne ceza olarak gönderiyorlarmış. Yani ben radarı gördüm, yavaşladım. Yokmuş artık. Buradan siz de bilin. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmiş o kanunda. Radarı gördüğümüzde 90'da girdik. Bir sonraki radara 95'te girdik. Bir sonraki radara 80'le girdik. Ama ortalaması ne? Bunun ortalamasını bulup ceza varsa cezayı öyle yazıyorlarmış. Yani bir çay içeyim, benzinliğe gireyim, bir dinlenme tesisine gireyim, bir çay içeyim, aradaki fark kapansın gibi öyle bir video seyrettim. Çünkü ben de size öyle aktarıyorum anladığım kadarıyla. O bile etki yapmıyormuş. Çünkü aradaki fark onlar hesaplamış, kaçla gittiğini, kaçla gideceğini. Para lazım demek ki. Gerze Tüneli'ymiş burası da arkadaşlar. İşte kamyon nasıl ses yapıyor. Cam açtım bakın. Karşımız deniz. Bir ay önce geldiğimde, bir ay oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum ama geldiğimde buralarda bayağı bir zorlanmıştım. Yakaykent 34, Samsun 118 kilometre arkadaşlar. Çünkü buralar buzdu. Az ileride tırlar, kamyonlar yoldan çıkmıştı arkadaşlar ve başlarında polisler bekliyordu. Bu sağdan gitmek imkansızdı. Burası buz halindeydi. Yazıyorsunuz görüyorum ama cevap okuyamıyorum arkadaşlar. Şu an çünkü alttan devamlı kayıyor, biliyorum, görüyorum onu. Okuyup da cevap veremiyorum şu anda. Kusura bakmayın. Sol tarafımız deniz. Kısırçayı Viyadüğü'nden geçiyoruz şu anda. Kızarçayı, iki Viyadüğü. Dönüşte bunun altından geçiyoruz, yan tarafından. Giderken böyle yukarıdan geçiyoruz. Samsun'dan gelişte, Kastamonu'ya dönüşte alttan geçiyoruz arkadaşlar.
70 kilometreymiş hız. Hızımızı azaltalım. Burada 70. İleride kaç? Orada da 70. Bak, tünele gireceğiz. Yakakent tüneliymiş arkadaşlar burası. 1597 metre. Kastamonu Taşköprü'den çıktım yol arkadaşlar. İstikamet Samsun. Samsun ilerisi, Canik, Tekkeköy böyle gideceğim. 19 Mayıs var. Biraz sonra Bafra'ya geçeceğiz. Bafra'ya varacağız. Atakum böyle geçe geçe benim son durak nasip olursa Tekkeköy. Tünelde internet bağlantısı gitti mi bilmiyorum ama gitmedi galiba. Dönüşte trafik kesmiş yolu. Radar koymuşlardır dedim büyük ihtimal. Yakakent 26, Samsun 110 kilometremiz var ama ben daha biraz daha ileri gideceğim. Samsun bağlamıyor beni yani. ...12.30'da Taşköprü'den çıktım. Saat şimdi 14.20. 2.20 geçiyor. Burada nedense rüzgar çok oluyor. Geçen gelişimde ben geldikten sonra çatılar falan uçmuş. O haberlerde gördüm. Arabayı nasıl sallıyordu böyle rüzgar. Sahil boyunda biraz daha ileride felaket rüzgar vardı. Burada kış bitmiş. Vaziyet onu gösteriyor. Geldiğimde karşıdan gelen kamyon bu tarafa tır bu tarafa geçmiş, ters dönmüştü. Tam orta yoldaydı. Öbürki yolun sağ tarafına aşağı inmiş, burnunu buzdan. Şu anda Allah'a şükür öyle bir şey yok. Sakin sakin gidiyorum. Herkes yolunda. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Buraya ilk geldiğimde, yani gelmeye başladığımda, oğlumun görev yerine tayini çıktığında, göreve başlama yeri de bilmiyordum bu yolları. Karşıdan gelenler sinyal yapıyor, böyle şey yapıyor. Selektör yapıyor. Niye yaparlar gibi düşünüyordum. Çünkü Kastamonu'da pek hiç öyle bir şeye rastlamadım. Sonradan bir baktım radar var ileride.
Birkaç sefer böyle denk geldi geri gidişimde. Ben de radar olduğu zaman arkadaşları uyarıyorum. Bunu alışkanlık haline götürdüm. Bundan dolayı ceza yiyenler oldu, iptal oldu ya. O aralardı. Ondan sonra ben de Kastamonu'da yani radar gördüğümde selektörümü yapıyorum, arkadaşlarımı uyarıyorum. Ceza yer miyiz? Yersek iptal olur mu, öder miyiz bilmiyorum ama ben bunu yapıyorum. Çünkü buranın insanı, yani yoldan geçen yolcu, nerenin bilmiyorum, Samsun'un mudur, Trabzon, Artvin'in o tarafının insanı mıdır? Böyle selektör yapıyor. Yani yavaşla, ileride radar var diyor. Ben niye bana selektör yaparlar diye düşünüyordum. Acaba bir şey mi var? Lastik mi patladı? Bagaj mı açık? İleri gidince anlıyorum. Radar var. Yavaşla diyorlar. Ben de o alışkanlığı yapmaya başladım. Alışkanlık oldu bende de. Kastamonu'ya gitsem, Taşköprü'den Kastamonu'ya gitsem, ileride kontrol de olsa, radar da olsa, trafik kontrolü de olsa karşıdan gelen arkadaşları, vatandaşı uyarıyorum selektörle ama bilmiyorum, yanlış anlarlar mı? Hani bizde dediğim gibi fazla yok o kültür, o alışkanlık. Zamanla olur inşallah. Ben sevdim. Yani belki bazı arkadaşlarımız yadırgayabilir. Niye sinyal veriyorsun? Niye selektör yapıp yavaşlıyorsun? Ama burada var. Ben iyi de buldum. Çünkü o zamanları gittiğimde önümden bir Passat gidiyordu. Yavaş yavaş gidiyor. Ben radar uyarısını görmedim. Dedim sollayayım. Hafiften solladım. Baktım polis amcalar arabanın içinde, yanına masayı kurmuşlar, çay içiyorlar. Durdurdular beni. Radara girdi. Görmüşler beni Passat'ı sollarken de. Radara girdik tabii ki. O zamanın parasına 1300 liraydı. 1000 lira falan bir hemen ödeyince 1000 lirayla kurtulduk. Bir daha diyorlar, Passat sollar mısın bana? Görsem zaten sollamam da. Görmedim. Yakaket 16, Samsun 100. Bayağıdır gelip gidiyorum. İlk cezam o. Başka Allah'a şükür daha ceza yemedim ama radara öyle bir şekilde girdim. Öyle bir anım oldu. Bir iki puandan mı dediler. Geçmişim. 10 puandan mı, 11 puandan mı tam bilmiyorum. O zaman söylediler de unuttum. Yani bilmem bir şey yanılma payıyla 1300 lirayla yırttık. Hemen ödeyince de 1100 civarı falan para ödedim. Tam hatırlamıyorum şimdi. Sahilden gidiyoruz arkadaşlar. Hep beraber.